Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Alha Şişman. Bugün çok güzel bir bölümle beraberiz sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi önümde bir torba var. Ve bu torbanın içinde sizlerden gelen 15 soru var. İçerik üretmekle, YouTube'da içerik üretmekle bir şeyler yapmakla alakalı çok güzel 15 soru var sevgili dostlarım. Öncelikle bu sorular için çok teşekkür ederim. Bunun yanı sıra bu video gerçekten bence çok güzel olacak. Uzun zamandır bu videoyu planlıyordum. Araya farklı videolar girdi. Ama beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi kesinlikle ama kesinlikle bu videoydu. Bu videoyu izledikten sonra hem beni daha iyi anlayacağınızı ve pek çok diğer içerik üreticiyi daha iyi anlayacağınızı, bunun yanı sıra çok da eğleneceğinizi garanti edebilirim. Bunun için videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Hazırsanız sizlerden gelen 15 soru başlıyor. Evet sevgili dostlarım, sorular karışık bir şekilde torbanın içinde ve torbayı karıştırdıktan sonra içinden rastgele bir soru çekip bunu cevaplayacağım ve soruların geçişlerinde sizi çok güzel sürprizler bekliyor olacak. Bunun için tekrardan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada ilk soruyu çekiyorum ve sizler için okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Toplamda bir içeriği üretmen ne kadar sürüyor diye bir soru gelmiş. Bu sorunun cevabı oynatma listesinden oynatma listesine değişiklik gösteriyor sevgili dostlarım. Mesela en çok vaktimi alan içerik türü başarı hikayeleri. Çünkü bunun bir story kısmını araştırıyorsunuz, hikaye kısmını araştırıyorsunuz, bunu bir düzenliyorsunuz. Bunun yanı sıra artık bunu biraz daha belgesel gibi yaptığım için uygun görüntüleri ve videoları bulmak benim oldukça vaktimi alıyor. Yani bir başarı hikayesinin toplam çekilmesi, düzenlenmesi, editlenmesi yaklaşık bir günü alıyor. Bunun yanı sıra diğer içeriklerde ortalama 3-4 saatte halledilebiliyor. Özellikle konuklarımın olduğu üniversiteler ve bölümler ve Ne İş Bu İş gibi serilerde benim için oldukça rahat oluyor. Çünkü hem konuklarımla eğlenceli vakit geçirmiş oluyorum hem de sohbet gibi olduğu için onu düzenlemesi hem oldukça keyifli oluyor hem de oldukça hızlı oluyor. O zaman hazırsanız diğer sorumuza geçiyoruz. Aynı şey olurdu, aynı süreci devam ettiriyor olabilirdim. Esas soru neydi? Ben katılır mısın dedim sadece sana ya. Tamam deyip geçseydin keşke. Çok iyisin. Tanımlayabilirite, tanıyabilirite ve ifade edebilirite olarak ifade etsek sanırım yanlış bir şey söylemiş olmayız. Güzel. İtalyanca. Bak sen beni çok bozuyorsun abi. Şey geldi aklıma ya, Madagaskar penguenlerinde şey var ya. Geliyor oraya, gidiyor oraya. Seviyor oraya. Evet sevgili dostlarım, diğer soruyu da çekiyorum. Bakalım bu sorumuz ne? En zorlandığın içerik türü hangisi? Bunu zaten biraz önce cevaplamıştım. En çok zorlandığım içeriklerden birisi başarı hikayeleri. Oldukça keyifli ve ilham verici bir oynatma listesi. Fakat editlenmesi uzun sürüyor ve bazen gereken değeri almadığını görünce insan birazcık üzülebiliyor. Bunun için lütfen bence başarı hikayelerine biraz göz atın. Size çok fazla ilham verecektir ve çok keyifli bir vakit geçireceksinizdir. Bunu garanti edebilirim. O zaman yeni sorumuza geçelim. Yani kuru fasulye yalnızca bir kuru fasulyeden ibaret değil. Yani umarım demeye çalıştığım şey burayı Kuru fasulye şeyden daha fazla konuştuk. Evet, kitaptan daha fazla konuştuk. Burayı iptal etsek güzel olur. 10 dakikalık bir video için ne kadar süre harcıyorsun diye bir soru gelmiş. Bu soru Instagram'dan gelmişti, hatırlıyorum. Bu sorunun cevabı da 10 dakikalık bir video için, yani bir kişisel gelişim ya da girişimcilik videosu çektiğim için bunun hazırlanma aşaması ortalama 2-3 saat oluyor. Tabii bu konuya hakimiyetimle de alakalı. Kendi bildiğim, çok rahat anlatabileceğim bir konuysa direkt kamerayı açıyorum, ışığımı açıyorum, çekmeye başlıyorum. Düzenledim ettim derken 2 saate falan kapak fotoğrafıyla YouTube'a yüklenmiş oluyor. Hazır bir şekilde oluyor. Bunun yanı sıra hiç bilmediğim bir konuysa eğer biraz daha uzun bir araştırma süreci var. Mesela bazı videoların araştırması 1 hafta 10 gün sürüyor. Hem o konuyla alakalı insanlarla sohbet ediyorum, kitaplar okuyorum, araştırıyorum vesaire derken biraz zaman alabiliyor. Ama 10 dakikalık bir videonun çıkması ortalama 2-3 saati buluyor hazırlanması, çekilmesiyle beraber. Bu yemek teslimat işlerini yapanlar Grab'dır, ondan sonra neydi ya? Glovo çok bilgi paylaşıyorum, pek çok farklı yer paylaşıyorum. Bu yüzden işinize yarayacağını umuyorum. Umarım ki. Yeni sorumuza geçelim. Çok güzel gidiyor bence. Sorular çok güzel sorular. Siz de içerik üretmeyi düşünüyorsanız, bu tarz bir iş yapmayı düşünüyorsanız bence size de faydalı olacaktır. Başlamanıza ilham vereceğini umuyorum sevgili dostlarım. Yeni sorumuz:
İçerik üretmeye değiyor mu? Sonuçlar seni tatmin ediyor mu? Bu konuda Gary Vee'nin çok güzel bir sözü var. Nicelikten ziyade niteliğe odaklanmamız lazım. Bu benim her zaman yaptığım bir şey sevgili dostlarım. Yani niceliğe odaklanmış olsaydım zaten herhalde bugüne kadar devam etmezdim. Neredeyse 2 yıla yakın bir süre oldu. Önemli olan insanlara bir fayda sağlamak, ortaya güzel, faydalı bir iş çıkartmak, bir içerik çıkartmak. Ki bunu yaptığıma inanıyorum. Özellikle geri dönüşlerde, teşekkür mesajlarında, Instagram'dan gelen DM'lerde ya da bunun yanı sıra e-postalarda çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bunun için tekrardan destekleriniz için size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sizlere faydalı olabiliyorsa ne mutlu ki bana. Zaten en büyük amacım bu. Beni motive eden, içerik üretmemi sağlayan şey bu. İçsel bir motivasyon. Yani burada motivasyonunuz para olursa pek uzağa gidemezsiniz ki pek çok arkadaşım vardı, pek çok tanıdığım insan vardı. Beraber başladığımız ya da benden önce başlayan. Onların motivasyonları biraz daha ona yönelik olduğu için çok çabuk pes ettiler. Ama ben kendimi tatmin edebiliyorum bu şekilde. Çünkü insanlardan teşekkür, olumlu mesajlar, destek mesajları alıyorum. Ve bu işe daha sıkı sarılmamı sağlıyor, daha çok mücadele etmemi sağlıyor. Bunun için tekrardan size teşekkür ediyorum. Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Ukrayna'dan hepinize selamlar. Bugün Golden Gate'in yanında güzel konseptli Fransız kafedeyim. Ve evet sizlerden çok fazla soru. Yeni sorumuza geçelim o zaman sevgili dostlarım. Bu sorumuzda video için kendine metin hazırlıyor musun? Gördüğünüz gibi soru. Bazı videolar için hazırlıyorum. Özellikle başarı hikayeleri için ya da çok teknik bir konu anlatacağım zaman kısa bir metin hazırlıyorum. Bilgisayardan bir kısmını oradan bakıyorum ki size daha doğru, daha net bir bilgi aktarıvereyim diye. Bunun yanı sıra zaten başarı hikayelerinde bir metin hazırlıyorum. Bu metin üzerine yaklaşık bir hafta falan çalışıyorum. En detaylı, farklı anlatışları araştırıyorum. Ondan sonra metnin seslendirmesini yapıyorum ve daha sonrasında görselleri ve videoları ekliyorum. Tam bir belgesel tadı verdiğini düşünüyorum. Özellikle son videolarda işte Howard Schultz olsun, son günlerde bayağı popülerleşen Tom Ford videosu olsun. Bu tarz videolarda bu şekilde ilerliyorum. Yani bu videoda herhalde bir kendime metin hazırlamadım. Sorularımız zaten hazırdı. Ama çok sık olmasa da bu tarz videolarda çok teknik bilgilerin olduğu videolarda kendime metin hazırlıyorum. Başka bir madde olarak kimler girişimci olamaz da? Neydi lan o maddenin adı? Başka bir madde. İşe geçebilirsiniz ya da bunu konuşabilirsiniz. İşte bunun için hedef belirlemek çok önemli. Oğlum sen ne yapıyorsun? Arkaya mı geçtin? Yemin ediyorum yanlış. Hikayelerinizde konum kullanmak da çok önemli. Mesela bir sergiye, bir etkinliğe gittiniz, bir konsere gittiniz. Hani buradan bir story attığınız zaman bu story'de konumunuz olduğunda Allah helal olsun. Evet, bir diğer sorumuzsa bakalım. Şimdiye kadar aldığınız en iyi yorum nedir? Bu yorum gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bu söz hafızama kazındı. Sevgili dostum Ceren Kuzu'dan gelmişti bu söz. Bilgiyi paylaşandır bilgili. Özellikle konuklarımı davet ederken çok kullandığım ve etkili olan bir ikna tekniği. Gerçekten çok güzel bir söz arkadaşlar. Siz ne kadar dolu olursanız olun, ne kadar bilgili olursanız olun, siz bunu paylaşamadıkça, diğer insanlara aktaramadıkça bu bilginin hiçbir ehemmiyeti, hiçbir kıymeti yok maalesef ki. Bunun için bilgilerimizi paylaşmalıyız. Ne öğrendiysek insanlarla paylaşmalıyız. Unutmayın yani. Kendinizin çok yukarıya gitmesi pek bir şey değiştirmez. Ama çevrenizde bir etki oluşturursanız, bir kelebek etkisi oluşturursanız hem toplumumuz daha ileriye gider hem dünya daha güzel bir yere gider. Ben şahsen buna inanıyorum ve en büyük motivasyonlarımdan birisi de bu. İnsanlara faydalı oldukça onlar da diğer insanlara faydalı olacak. Onlar diğer insanlara faydalı olacak. Belki daha iyi bir nesil oluşturabileceğiz. Belki daha iyi işler yapabileceğiz. Yani toplumu değiştirebiliriz ama bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlamalısınız sevgili dostlarım diyor Sokrates. Bunun için en güzel yorum buydu. Tekrardan söylemek gerekirse söylemekte ve hatırlatmakta fayda var. Bilgiyi paylaşandır bilgili. Buradan tekrardan Ceren Kuzu'ya destekleri ve güzel yorumu için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreçte kitap okumak isteyip de okuyamadığımız kitapları... Sıradaki sorumuza gelelim. Bu birazcık uzun bir soru, evet. YouTube'a içerik üretmek için hangi ekipmanlar gerekli ve öncelik sırası nasıl olmalı? İlk başladığımda ben Antalya'nın güneşini kullanıyordum ışık olarak. Elimde sadece 60 liraya aldığım bir tripod ve iPhone 7 vardı. Mikrofonumuz bile ilk iki videomuzda yoktu ama oldukça güzel işler çıkartıyorduk. Bunun yanı sıra ondan sonra ilk aldığım ekipman yine bir yaka mikrofonu oldu. Çok fazla işimizi görmedi çünkü 25 liraya çok bir şey aldık. iPhone'un kulaklığını falan denedik. Ondan sonrasında ise buraya geldik. Kendimize daha iyi bir mikrofon aldık. İkili bir yaka mikrofonu Boya'nın. Ondan sonra ışığımızı aldık. Tripodumuzu güçlendirdik. Telefonumuzu iPhone 11'e taşıdık.
Bu şekilde adım adım gidiyor. Bunun öncelik sırası bence şöyle olmalı sevgili dostlarım. Bir videonun izlenmesi için ilk şartımız ses. Ses kalitesinin iyi olması lazım. Bunun için de bir mikrofona ihtiyacımız var. Ondan sonra görüntü kalitesinin iyi olmasını sağlamak için bir ışığa ihtiyacımız var. Ben ring light kullanıyorum. Bunun yanı sıra işte kameramız, diğer şeyler vesaire sonra geliyor. Ama öncelik sıralamasında bence birinci sırada mikrofon, ikinci sırada ışık var. Ondan sonra kamera vesaire derken bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz siz de. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Şişman. Sen nasılsın? Oğlum niye şişman Ya kanka çok özür dilerim. Kanka gerçekten özür dilerim ya. Hiç alışkanlık. Sohbet ediyoruz deyince. Keser devam ederiz. Tamam. Bir daha giriyorum ben. Tamam. Hazır? Sakin ol, tamam. Dur abi, beni de güldürüyorsun. Bir gülme, dur. Allah Allah. Patlattın yani tam Ne yerine. alem adamım ya. Her dönem alman gereken ders alıp verirsen bu düzenli bir sistemde ilerliyorsundur. Biraz şey yap, çok bağırıyorsun. Pardon. Arkadaşının çevresinden birisini duyabilirsin, o yardımcı olabilir. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ne gülüyorsun lan? Çok bağırıyorsun dedin diye ona çok gülesim geldi. Bağırma, sakin ol ya. Kanka istemeden çok bağırıyorum ya. Son soruyu tekrar al, onun hakkında söyleyecek bir şeyim var. Network şimdi baştan alacağım. Gülüp duruyorsun, kıkırdama, sakin ol. Özür dilerim. Yeni sorumuza geçelim o zaman. Bakalım bu sorumuz neyle alakalı? İçerik üretmedeki motivasyonun ne? Motivasyon oldukça önemli sevgili dostlarım içerik üretmede. Zaten devamlılığı sağlayan, istikrarı ve tutkuyu korumamızı sağlayan şey de motivasyonumuzdur. Motivasyonum benim bu noktada insanlara faydalı olmak, arkamda güzel izler bırakmak, hatırlanabilmek. Ben ölümsüzlüğün aslında bu tarz bir şey olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, insanlar yüzlerce yıl önce bir eser bırakıyorlar, bir algoritma bırakıyorlar ve hala bu insanları hatırlıyoruz biz. Bu insanların ben ölümsüz olduğunu inanıyorum. Yani bir içerik üretmek, siz öldükten sonra bile bir kişinin dahi sizi hatırlaması, anması, iyi bir insandı demesi size ölümsüzlüğü sağlayacaktır. Benim de buradaki en büyük motivasyonum bu. Mesela yeni başladığımız bir oynatma listesi var. Üniversiteler ve bölümler diye. Oldukça keyifli. Arkadaşlarımla bir araya geliyorum ve aslında tercih döneminde insanların ihtiyacı olabilecek soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Çünkü bu insanlar okulun içinde, o okul okumuş, 3. 4. sınıfa gelmiş, bazıları mezun olmuş arkadaşlarım. Ve en içeriden bilgileri, en samimi bilgileri verebiliyorlar. Tabii ki bu herkesin kendi tecrübesine farklı bir şey. Ama genel bakışları, akla takılan soruları cevaplayabilecek şekilde çok güzel videolar çekiyoruz. Buradaki en büyük motivasyonum bu. Bir fayda sağlamak, güzel bir iz bırakmak. Gelen sorular üzerine bugün çift analarla ilgili Güliz'i sorular... Sizlerden gelen. Kuramadım hiç. Ay tamam. Kuramadım. Neyse dur. Bir daha baştan alalım. O zaman ilk sorumuz geliyor. Kendimi tanıtmayacak mıyım? Tanıttım ya. Keşke ben tanıtsaydım. Ha sen onu dedin ya. Evet şimdi Gülis biraz bize kendini tanıtsın falan. Tamam. Hani şey demiştim ya ben sana. Hoş geldin Tağla, seni biraz tanıyalım falan diye. Doğru diyorsun. Baştan. Baştan alıyoruz. Tamam. Bu sorumuzda da bize şu soru sorulmuş sevgili dostlarım. İçerik fikirlerini nasıl buluyorsun? Oldukça güzel bir soru. Zaten içerik üretmeye başladıktan sonra belli bir yerden sonra her şeye artık içerikmiş gibi bakıyorsunuz. Nasıl yani? Bir kitap okuyorsunuz, aklınıza bir fikir geliyor. Mesela Bill Gates ile duygusal zeka videosunu çekmiştik. Ben o zaman Harvard Business serisinin liderlik kitabını okuyordum. Saat gece yaklaşık 1-1.30'tu. Ondan sonra duygusal zeka ile alakalı bölüm geçti. Benim de aslında aklımdaydı duygusal zeka. Ondan sonra bir anda aklıma Bilge geldi. Bilge'ye yazdım, tanıştık, buluştuk. Ondan sonra planlamamızı yaptık. Harika bir içerik ortaya koyduk. Bu bakımdan içerik fikirlerini aslında her yerden bulabiliyorsunuz. Televizyonda izlediğiniz bir programdan, izlediğiniz bir dizi, belgesel, okuduğunuz bir kitap ya da dışarıda insanlarla sohbet ediyorsunuz. Onlardan çok güzel feedbackler geliyor, dönüşler geliyor. Hani şununla alakalı bir içerik yapabilirsin, bununla alakalı video yapabilirsin diye. Aslında her yerden beslenebiliyorsunuz. Her yerde ilhamlar var. Önemli olan bu ilhamları görebilmek. Çünkü bakmak farklı bir şey, görmek farklı bir şey sevgili dostlarım. Ve yaptıkça konular birikiyor, içerik fikirleri aklımıza geliyor.
Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki ilk başladığımda her zaman düşünüyordum. İşte ben ne çekeceğim, yeni video ne olsun, neyle alakalı olsun. Şimdi çok uzun bir video fikirleri listem var. Çünkü insanlarla sürekli etkileşim halindeyim. İnsanları seviyorum, insanlarla konuşmayı seviyorum, muhabbet etmeyi seviyorum. Çünkü sosyal varlıklarız zaten. İşimin de bir parçası aslında insanlarla vakit geçirmek, iletişim kurmak. Ki iletişim konusunda da oldukça keyif alıyorum. İletişim kurmak çok güzel bir şey. Bunun yanı sıra çok sevdiğim kitaplarım var. Bu kitapların hepsi bana bambaşka şeyler öğretiyor. İzlediğim diziler var, filmler var, belgeseller var ya da televizyonda çıkan bazı programlar var. Onlardan ilham alıyorum. Bu konuyu ben de anlatabilirim. Şu konuda şunu ekleyebilirim. Ya da YouTube en basitinden. YouTube'da bir video izliyorum. Oradan aklıma fikir geliyor. Biraz üzerine düşününce farklı bir içerik fikri çıkıyor ortaya. Bunun için içerik fikirlerini buradan alıyorum. Siz de zaten bu işe başladıktan sonra ve devamını getirdikten sonra artık o gözünüz açılacak sevgili dostlarım. Her tarafta içerik fikirleri, video fikirleri, yapılacak iş fikirleri bulacaksınız. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Türkiye'de en çok kazandıran meslek gruplarını inceleyeceğiz. Türkiye'de en çok kazanan 10 meslek grubunu inceleyeceğiz. Herkese merhaba, ben Mehmet Ali Aşişman. Bugünkü videomuzda Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek grubunu inceleyeceğiz. Birinci sırada neydi lan? Yeni sorumuz geliyor. İçerik üretmeye nereden başlamalıyım? Buna söyleyebileceğim ilk yanıt nereden olursa olsun başlamalısın sevgili dostum. Çünkü içerik üretmek oldukça keyifli. Ben biraz burada kendi serüvenimden bahsedeyim. İlk başta ben blog yazmaya başlamıştım. Çünkü kitaplar okuyorum, bir şeyler yapıyorum. Ama hem bunlara kendime bir hatıra kalması için, belki de insanlara faydalı olması için blog yazayım dedim. Çok basit bir WordPress'ten site kurdum. Ondan sonra içerikleri oradan yazmaya başladım. Blog yazmanın en güzel taraflarından birisi şuydu benim için. Şimdi bir şey paylaşıyorsun, kendi duygu ve düşüncelerini de paylaşıyorsun. Ama anlattığın şeylerin doğru olması lazım. Bunun için de ciddi bir vakit harcıyorsun. Aslında araştırma yapmak benim için oldukça keyifliydi. Zaten yazmayı da çok seviyorum. Yani bu ilkokuldan, ortaokuldan ödevlerde olsun, ondan sonra hazırlıkta essay yazmaya kadar olsun. Yazmayı hep sevmişimdir. Ben bu şekilde başladım. Ondan sonra pandeminin zaten bize bir hediyesiydi bu YouTube'a başlamamız. Sıkıldık artık, ne yapsak derken dedik hadi bir video çekelim, bir deneyelim. Zaten uzun zamandır aklımdaydı. Yani yapılacaklar listemde vardı kesinlikle. Ama hala hazır olmadığımı düşünüyordum. Ondan sonra biraz gazla, biraz teşvikle başladık. Devamı geldi. Çok güzel yorumlar geldi. Yani hiç neredeyse kötü bir şey gelmedi. Totalde 5-6 tane kötü yorum gelmiştir ki onların da hiçbir önemi yok. Ondan sonra bu şekilde başladım. Siz de nereden başlarsanız başlayın, bir şekilde başlayın sevgili dostlarım. Size en yakın şeyi keşfedin. Ya bir podcast başlatın, sohbet edin, bir şeyler anlatın. Ya bir blog yazın, insanlara bir şeyler öğretin. Ya video çekin. Bunun yanı sıra ne yapabiliyorsanız yapın ama mutlaka içerik üretin. 21. yüzyıldayız. Kendimizin PR'ını yapmanın en basit yolu aslında içerik üretmek. Size faydası olur, zararı olmaz. Çünkü bana çok fazla faydası oldu. O zaman yeni sorumuza geçelim. İyiyim, sen nasılsın? Biraz sesli konuş ya. Hadi ya. Hadi ya. Ne bileyim, şuraya bakıyorum da konuştukça kalkıyor ya. Ya hep kalkar o, sen sesli konuş. Tamam. Ben duyamıyorum seni. Tamam. Başlamadın mı? Yok, şey yapmana gerek yok abi ya. Ben o şey yaparım. Tamam. Tanıt kendini hadi. Ben mi başlayayım direkt? Bir şey sormayacağım. Kendini tanıtacaksın. Girdin Hayır, ya. hayır, git. Tamam. O giriş kalır. Güzel girdim. Hoş bulduğumdan başlıyorum o zaman kanka. Tamam. Hoş buldum, iyiyim de. Bir şey daha soracaktım ya. İnşallah online olarak takip ediyoruzdur abi. Ha tamam. Alan var mı aramızda? Onu deme canım. Niye oğlum? Evet canım, orayı kestik. Niye ya? Önce diyeceğiz ama 30 gün sürüyor şey. Nasıl 10 gün diyeceksin? Ya şey diyor Necati, öyle demiyor ama. Ne diyor? 10 gün öncesinden izin alın diyor. Biraz 10 gün öncesinden söylemeniz gerekiyor. Yeni sorumuz, içerik üretmeye nasıl karar verdin? Bundan zaten bir önceki soruda biraz değinmiştim. Dediğim gibi blog yazıyordum. Ondan sonrasındaysa YouTube'a yapmaya karar verdik. Bir arkadaşım neden artık bir YouTube çekelim, bir deneyelim falan filan derken pandemi dönemi zaten çok sıkılıyoruz. Ondan sonra bahçeye indik. İlk videomuzu çektik. Baktık gerçekten keyifli, güzel bir iş. Aslında ilk videolarımda genellikle kendi önceden yazdığım blogların biraz daha seslendirilmiş hali, biraz daha fazla yorum katılmış haliydi. Bu şekilde başladım. Yani oldukça keyifli bir serüven benim için. Sonu nereye gidecek bilmiyorum ama şu an yaptığım işten kesinlikle çok güzel keyif alıyorum. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ki zaten sizlerden gelen geri dönüşler de böyle. Bunun için teşekkür ederim tekrardan. Uluslararası... Neydi lan? Ha. Bahçeşehir... Neydi lan? Başakşehir diyecektim. Kafam karıştı bir anda. Başakşehir desem çok güzel.
Üniversiteyi anlatan haberleri yok. Ya şu an böyle bir sistem var mıdır bilmiyorum dediğim gibi ama hani belki Sen bunun videoda önüne mısın şu an? geçilmişler. Hayır değilim. Gireyim mi? Ses tonun değişiyor videoyla konuşurken, burada konuşurken. Şu an video sesiyle konuştun. Tamam. Gireyim o zaman ben videoya. Söyle, bitir lafını, bitir, öyle gir. Tamam. Yani şu an hala aynı. Zaman yönetimi oldukça önemli bir kavram. Kesinlikle. Üniversitede de bence aslında ders olarak bile okutulması gereken bir kavram. Çok doğru. Benim de bununla alakalı videom var. Arkadaşlar kartlardan ulaşabilirsiniz o videoya da. Şuradan ulaşabiliriz. Bunu koyacaktım aslında. Kesemez misin? Keserim. Tamam. Keserim de çok o hareketi yaptıktan sonra kopman olmadı. Kopmasın. Neyse, zaman bir daha yönetimi bir yapayım daha. mı? Şuradan ulaşabiliriz. Kart nerede oluyor? Senin üstünde, senin kafanın üstünde çıkacak Benim kart. kafam Evet. buradan. Öyle yapabilirsin. Başka bir şey sormak istiyorum. Zaten şu an çalışıyorum dedin. Ki bu konuda bence oldukça açıklayıcı bilgiler vereceksin de zaten. Çok özür dilerim. Evet, evet. Bu arkadaş her video çektiğimizde geliyor. Biraz karıştıralım. Bakalım bu seferki sorumuz neyle alakalı? İçerik üretmek hayatına neler kattı ve neleri değiştirdi? İçerik üretmek hayatıma pek çok bilgi kattı, pek çok teknik şey kattı ve bunun en güzel kısmı ise pek çok yeni insan kattı. Çok fazla insana tanışıyorum. Belki haftada 10 kişiyle falan tanışıyorum. Gerçekten geçen yıl ve bu yıl daha yeni başlamış olmasına rağmen çok fazla insana tanıştım. Çok fazla arkadaşlık ve dostluk kurdum. Bilgi alışverişi yaptık. Güzel içerikler çektik. Bunlar yavaş yavaş paylaşılacak. Her pazar günü yeni paylaşacak olan bir listeye başladık, üniversiteler ve bölümler. Hayatımda çok güzel şeyler yaptı. Bilgimi paylaştım. Biraz daha bilgilendim. Öğrendikçe ne kadar cahil olduğumu anladım. Zaten kitap okuma videolarında bundan sık bahsediyorum. Çünkü bir şey öğrendikçe bir şey bilmediğinizin farkına varıyorsunuz. Bu bakımdan hem hayatıma yeni insanlar katmasıyla hem yeni yetkinlikler katmasıyla içerik üretmek hayatımda çok güzel dokunuşlar yaptı. Yani şu an video editörlüğünü hiç bilmiyorken video editörlüğü yapabiliyorum. Dizayn yapabiliyorum, düzenleme yapabiliyorum, içerik yazabiliyorum. Pek çok yetkinliği size katıyor ve bunlar step by step yaptıkça gelişen şeyler. Aynı kas çalışmak gibi. Siz ne kadar çok kaldırırsanız o dumbbell'ı kolunuz o kadar gelişecektir sevgili dostlarım. Bunun için hayatınıza çok güzel dokunuşlar yapacağına eminim. Dediğim gibi nereden başlarsanız başlayın ama bir an önce başlayın. İçerik üretmeye başlamak için en iyi zaman dündür. Ondan sonraysa bugün sevgili dostlarım. Veriler akıp gidiyor. Tabii ki de. Efendim, Yani şunu demek istiyorsun, aslında sözünü kesmiş gibi oldum ama estağfurullah. Hem şey diyorum hem estağfurullah. sorun yok. olsun. Güzel. İlk videomuz. Yeni sorumuza geçiyoruz o zaman. Oldukça güzel gidiyor. Benim için çok keyifli bir bölüm. Uzun zamandır bunu istiyordum. Hatta belki farklı serilere de geçebiliriz. Yine Instagram'da, YouTube'da, WhatsApp'ta sorular paylaşıp sizlerden gelen sorularla farklı bir konu üzerine konuşabiliriz. Keyifli bir bölüm oluyor. Farklı bir konsept çünkü. Benim çok hoşuma gitti. Yeni sorumuz da hangi programdan edit yapıyorsun? Edit yapmaya ben ilk başta telefondan başladım. Yani edit dediğim şey ilk videolarımda videonun başını ve sonunu kırpmaktı. Ondan sonra iMovie'ye geçtim. iMovie'de telefondan bir yere kadar idare ettim. Ondan sonra bilgisayardan kullanmaya başladım iMovie'yi. Ama bir süre sonra tatmin etmemeye başladı beni. Tam yapmak istediklerimi yapamıyorum. Ama başlangıç için iMovie kesinlikle ideal. Ya da şu an telefondan bile edit yapmak için CapCut uygulamasını kullanabilirsiniz. Ondan sonrasındaysa yine Apple'ın bir ürünü olan Final Cut Pro'ya geçtim. Burada yine her şey oldukça güzeldi benim için. Final Cut'ı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Özellikle Apple'ın bir uygulaması olması render hızını biraz daha fazla arttırıyor. Bunun yanı sıra Adobe'yi hiç kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım var. O programı da kesinlikle tavsiye ederim. Üniversite okuyan öğrencilerin maalesef çok... Yani... Yeni soru zamanı. Bakalım bu soruda ne bekliyor bizi? En sevdiğin oynatma listesi ne? Evet, zor bir soru aslında benim için. Çünkü bütün oynatma listelerini seviyorum. Ama iki oynatma listesinin arasında sabit kalabilirim bence. Ne iş bu iş ve üniversiteler ve bölümler oynatma listeleri. Çünkü ikisinde de konuklarım var. İkisinde de çok güzel işler yapıyoruz. Ne iş bu işte sektörün içinden ya da farklı bir alanda bir bilgisi olan arkadaşlarımla bir araya gelip farklı konular üzerinde konuşuyoruz. Üniversiteler ve bölümlerde de farklı üniversite ve bölümlerde okuyan ya da mezun olmuş arkadaşlarımla bir araya gelip o üniversiteyi tercih edecek ya da o bölümde okuyacak insanların aklına takılabilecek soruları cevaplamaya çalışıyoruz. İkisinde de çok güzel faydalı işler çıkıyor. Yine konuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi Ne İş Bu İş'in defterleri hazır. Konuklarımız geldiğinde defterleri alacaklar. Beni heyecanlandıran iki muhteşem proje. Bu bakımdan bu projeleri de desteklerinizi ve izlemenizi çok istiyorum. Ya da bilgi dağarcığınızı geliştirerek
Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Herhalde yaklaşık son sorumuz bu. Evet, son sorumuzu açıyorum. Bakalım son sorumuz neymiş? İçerik üretmenin en zor yanı ne? İçerik üretmenin en zor yanı bence bazen dışarıda video çekiyorum. Ukrayna'dayken bol bol vlog çektim. Burada bazen dışarıda video çekmek istiyoruz. Dışarıda video çektiğiniz zaman sizden bağımsız pek çok değişken var. Trafik, araba kornaları, hava durumu, rüzgar, kuşlar, köpekler, kediler, hatta içeride bile bazen bunlardan etkilenebiliyoruz. Dışarıdaki köpekler sağ olsun bazen video çekerken konser verebiliyorlar ya da kediler şarkı söyleyebiliyorlar. Bunun gibi durumlar oluyor ama hava durumları yine çok etkiliyor. Mesela Antalya'da birkaç kere başıma enteresan olaylar geldi. Videonun birisinde çok yüksek bir cırcır böceği sesi videoyu duyulmaz bir hale getirdi. Tamamen boşa gitti video. Onun haricinde hava durumu bazen bizi olumsuz etkiledi. Yine Antalya'dayken, Antalya'nın sıcağında, güneşin baharında sizler için video çekiyorken iPhone sıcağa dayanamadı ve kendini kapattı ve yaklaşık 15-20 dakika boşuna konuşmuş olduk. Yine bambaşka bir yere gittik. Çok güzel bir projeyle Antalya'da kral havuzu vardı. Ama maalesef suyun sesi bizi sabote etti. Hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Evet arkadaşlar, bugün kral havuzundayız. Bugün size girişimcilikte hata yapmanın önünden bahsetmek istiyorum. Boşa gitti. Bunun yanı sıra dışarıda çekmenin bazı zorlukları var. Ama bunlar keyifli zorluklar, tatlı zorluklar. Yani hayatın tuzu biberi, olmazsa olmaz şeyleri. Bunun yanı sıra zor bir şey değil. Gayet keyifli içerik üretmek. Başlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bir şeyler yapın. En güzel tarafı kendinize bir anı bırakın. Bir hatıra bırakın. Kendinize bir not bırakın. İleride dönüp baktığınız zaman bu her zaman sizin yüzünüzde bir tebessüm oluşmasını sağlayacak. Bu bakımdan oldukça güzel bir şey. Daha yapılabilesi olsun. Çünkü ne oluyor? Duruyoruz. Ondan sonra bir anda... Ya ne var oğlum? Devam etsene sen Oğlum ya. şuradan yanlış. 15 soruda içerik üretmekle ve YouTube'da içerik üretmekle alakalı pek çok şeyi cevaplamaya çalıştım. Bunlar benim bugüne kadar edindiğim tecrübelerdi. Eklemek, sormak istedikleriniz varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yine farklı bir şekilde bu etkinliği sürdürebiliriz bence. Çünkü gayet güzel oluyor. Bunun için farklı bir konu başlığı belirleyebiliriz ve Instagram'da, YouTube'da, bunun yanı sıra farklı mecralarda, LinkedIn'de, Twitter'da olsun bunları paylaşabiliriz. Sizlerden gelen soruları toplayıp yine 15 soruluk bir video yapabiliriz. Böyle bir oynatma listesi yapmayı düşünüyorum. Sizin de aklınıza gelen fikirler varsa yine yorumlar kısmında desteklerinizi bekliyorum. Bunun yanı sıra benim için çok keyifli bir videoydu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için sevgili dostlarım zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.